Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de hazır yılbaşına bir ay kalmışken geçen seneki yılbaşı güncellemelerinden kalan 10 gizemli eşyaya bakacağız arkadaşlar. Onlar aslında sıradan bir eşya olarak gelmediler ama biz o zamanlar bunu güncellemenin arasında sıkıştırdıkları için fark etmedik. Bu eşyaların çok fazla anlamı var arkadaşlar. Hepsini tek tek açıklayacağım zaten. Her eşyada bize gizliden mesajlar vermişler ama biz bunu anlamamışız arkadaşlar. Sadece yılbaşı güncellemesi sanmışız. Yani çok gizemli arkadaşlar. Ayrıca 400 bin abone için herkese teşekkür ederim. 400 bin abone olduk ve ben sözümü tutacağım. Maya ile ilgili bir ipucu birazdan vereceğiz videoda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz 500 bin abonede de hem Maya'nın yüzü çıkacak, Maya ile beraber video çekeceğiz. Hem de evimin vlogunu çekeceğim. Sözüm vardı. Yapacağım arkadaşlar. 400 bin için teşekkür ederim. Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başlıyor. Merhaba! Abi! Özgü ne oldu sana? Merhaba. Ne yaptılar? Özgü? Bugün... Bir şey diyeceğim Özgü. Seni zorluyorlar mı? Ha? Ne için? Video çekmek için seni zorluyorlar. Kim zorluyor seni? Söyle bana. Söyle! Onun saçını başını yolum. Söyle! Kim zorluyor seni buraya tutmaya ya? Niye zorlasın Maya? Bugün... Özgü haline bak. Ne oldu? Eteğine ne oldu senin? Şapkana ne oldu? Tamam Maya, ağlama, iyiyim ben. Yılbaşı ile ilgili bir konu çekiyoruz ama çok gizemli, çok korkunç. Hadi ya. Bu arada... 400 Ee? bin takipçi için çok teşekkür ederim. Hadi ya 400 bin mi oldu? Evet, gerçekten çok güzel. Oğlum böyle Ayrıca benim psikolojim arkadaşlar, bozuluyor. PKX'nin güncellemesinden olan ama aslında takip için konulmuş bazı eşyalar da var. Hadi ya. 400 bin, siz olmasaydınız buralara gelemezdim arkadaşlar. 400 bin. Benim psikolojim bozuluyor biliyor musun sen böyle yapınca? Sen benim arada- psikolojimle Bu oynuyorsun. arada Maya ile Beni psikiyatriye götür Özgür. Masraflarımı da sen karşıla. arkadaşlar, bu arada Maya ile ilgili bir ipucu vereceğimi söz vermiştim. Ay o 400 bin. Ben ne vereceğimi biliyorum. Kısa bir ipucu olacak bu arada. Hadi ya. Evet ama yani aslında o kadar da kısa bir ipucu olmayacak. Yani Özgü ya. ama devamını zaten yüzünü falan her şeyi 500 binde açıklayacağız. Kim o? Son 100 bin abone arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve Evet. like atmayı unutmayın. Evet. Ay. Ay. Maya aslında Ay dur ya. ne vereceğimi biliyor musun? Bilmiyorum da ama ya aslında dedi ya. Hayır, kim olduğunu söylemeyeceğim ki. Ha. Yağmur değil, onu biliyordunuz zaten. Yağmur abla, Yağmur diye biri yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar ismim farklı. Bu arada Maya sandığınızdan... Ah. Üzgünüm Maya. Maya aslında Ay. benim Ay. yakınımda olan biri. Maya benim yakınımda olan biri. Evet çok yakınındayım. Bak buradayım diyebiliyorum sana. Siz neyi kastettiğimi anladınız arkadaşlar. Maya yakınımda olan biri. Yani nasıl diyeyim? Sandığınızdan daha yakın. Ay. Hani öyle... Maya çok şey uydurdu bu arada kendiyle ilgili. Doğruyu söylemedi ama ben artık yalan söylemeyeceğim. Çünkü sadece 100 bin abone kaldı. Evet Ben arkadaşlar. Yavaş yavaş doğruyu söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar Maya sadece kendisiyle ilgili bir şeyler söyledi. Sadece zaman geçmesi için ama arkadaki ekiple ilgili söylediğimiz hiçbir şey yalan değil. Ben kendimi söylemek zorunda mıyım Özgü? Ha? Kimse beni suçlayamaz bir kere. Ben doğruyu söylemek zorunda mıyım? İmza mı attım ya? Ne yaptım? Canımı mı alacaksın? Al! Tokat mı atacaksın lan? Yeter artık! Bir an duygu patlaması yaşadık değil mi? Olur böyle bazen. Neyse canım. Olur böyle.
şimdi. Oh, sakinleştim. Ne oldu Özgü? Bu arada Özgü en büyük ipucuyu Nimda veriyor biliyor musun? Her zamanki gibi. Adam gibi adam. Bu kabul ettin. Ama Özgü Bu adam gibi adam. Nimda. niye biliyor musun Özgü? Biliyorum. Herkes Her şeyin orada, üstesinden bu bak, adam geliyor. hayır, herkes orada başka bir şeyden bahsederken Nimda açık açık gerçekleri söylüyor. Bak Şimdi arkadaşlar Sky burada petlerden bahsediyor. Albin yeni güncellemeye hoş geldiniz diyor. Ama Nimda ama Nimda bak. hava soğuyor, fark ettin mi? Yılın bu zamanı için Bak. geçti direkt. Oraya Hemen. okumamız Çünkü gerekiyor. niye biliyor musunuz? Admin onu söylemesini istemiyor. Hava soğuyor, fark ettin mi? Yılın bu zamanı için alışılmışın dışında daha soğuk. Bak. Yılın bu zamanı için alışılmışın dışında daha soğuk. Ve ardından ne diyor? Umarım kar fırtınası olmaz. İşte Kar arkadaşlar. fırtınası olacak. Yıl başında bildiğimiz kar fırtınası olacak. Neden Yerle bir biliyor olacak musunuz? dünya. Şu anda bile fırtınalar oluyor. Aynı zamanda yağmurla beraber kar da yağmaya başlarsa ne olur? Evet. Kar fırtınası olur ve her yer yerle bir olur. PKX dünyasının her yerini karlar kaplayacak. Fırtına olacak Özgü. Belki de uçan evler olur. Kar fırtınasından böyle evler uçmaya başlamış. Karın altında kalmış evler. Evet, karın altında kalacak diye biliyorum. Yani evlerin üstüne kar yağabilir bence. Yeni PKX'te alışveriş merkezinden bir palto alsam iyi olur diyor. Gördün mü? Yılbaşının geleceğini bu adam söylüyor ve yılbaşında kar fırtınası olacak. Yani bir şey diyeceğim. Bu adam bu korunaklı zırhın üstüne bile palto giymek istiyorsa bu ne demek oluyor? Oo, yılbaşı bildiğimizden çok daha soğuk olacak arkadaşlar. Yılbaşı yıl sonuna dönüşecek arkadaşlar. Of, PKX'de yerle bir etmezse iyidir. İyidir. Şimdi arkadaşlar ben ilk eşyamızla başlamak istiyorum. Haydi bakalım. 10. eşyadan sen başla. 10. eşya. Ondan 1'e doğru gidiyoruz bu arada. İlk eşyamız bir hediye paketi. Aa, Evet. Bu hediye paketi. evet, bu gelmişti arkadaşlar geçen yıl başlarında. Bir sene önce geldi ve bu hediyenin gizemi bakın. Hediyenin özelliğini kullandığınızda birine veremiyor veya hediyeyi açmıyor değil mi? Evet, bir tek uzatıyor. Sadece uzatıyor, geri çekiyor bakın. Neden açmıyor? Neden? Bu hediyenin içinde gizli bir kod olduğu söyleniyor. Hadi ya. Ve o kodun gelecekte bir kapı ya da bir portal gibi bir şeyi açacağı söyleniyor. Hadi ya. Evet ama önemli olan bu kutunun içindeki kodu görebilmemiz. Nasıl görebiliriz? İşte onu da keşfetmeniz lazım. Belki fotoğrafla. Fotoğraf çekince hediye paketi gidiyor. Doğru ya. Arkadaşlar bu hediye paketinin içine bir şekilde bakmayı başarırsanız küçük de olsa bir kod olacak bir yerinde. Aa, bak Evet. bakıyor gibiyiz. Bekle. Hadi. Hadi arkadaşlar, başaracağız. Hadi. Ah. Tüh ya. Bakın biz Biraz gördük. Evet. Ama dibini görmeliyiz. Evet arkadaşlar bu hediye paketinin bir şekilde dibini görmeyi başarırsanız eğer, Evet. Bir İçindeki portal- koda da ulaşırız. ama bir şey diyeceğim, 2 yıl önceden bu kodu verdilerse yani bu büyük ihtimal şu ana kadar karşımıza çıkan sayılardır. Gizli gizli. Doğru arkadaşlar. Önceden vermişler bile. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun Maya? Ne yapacağız? 9.'ya geçiyoruz. Hadi 10. bakalım. basitti tabii. O kadar aşırı gizemli değildi. Çünkü 10. 9'a geçtik. 9 gerçekten çok korkunç. Şimdi ilk gelen yılbaşı evleri değil. Sonradan bir yılbaşı evi gelmişti. Hatırlıyor musun? En son. En son değil. Bu ev. Niye gitti? Her maddede neden atıyor? Arkadaşlar bize her gizemde atıyor. Her gizemde atıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yeni gelen evde bir gizem biliyoruz. Bu ev 2 yıl önce geldi. Şu yılbaşı evi arkadaşlar. Şimdi bu yılbaşı evine giriyoruz ve bu yılbaşı eviyle beraber bir de eşyalar gelmişti biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu eşyalarla, bu robotlarla bir şeyler yapabiliyorduk.
Evet ama bunlar sadece rastgele robotlar değil bence. Sadece oyuncak için tasarlanmıyorlar. Çünkü içinden gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde döngü halinde oyuncaklar çıkıyor. Bakın. Yani bunu başka amaçlar için de kullanabilirler gizliden gizliye. Evet arkadaşlar. Çünkü içinden sonsuz tane çıkıyor. Hiç durmuyorlar. Ve arkadaşlar bu oyuncaklardan bir tane bir şey yaptığın zaman bir tanesi sürpriz kutuya dönüştürüyordu seni. Hatırlıyor musun? Bir tanesi de mesela pete dönüştürüyordu. Ve o sonradan da geldi arkadaşlar. Bu habercisiydi. Evet. Bu onun geleceğinin habercisiydi arkadaşlar. Ama kimse anlamadı. Hiçbirimiz anlamadık arkadaşlar. Evet. Bakın mesela ayıcık var burada. Aa evet. Sonradan ne geldi? Yani arkadaşlar bu göründüğü kadar basit şeyler olmayabilir. Madem bu basit sonsuz küpleri karıştırdığımızda bizi bir şeylere dönüştürebiliyor. O zaman ya yanlışlıkla farklı bir şeye dönüştürürse? Bunlar hem eşyayı dönüştürebiliyor, hem araç çıkartabiliyor, hem sizi başka bir şeye dönüştürebiliyor. Yani bunlar basit şeyler için kullanılmıyorlar. Ve gelecekte gelen birçok eşyanın habercisiydi bu. Bak önceden haber veriyordu. Evet. Öyle. Mesela yap bir tane daha. Yaptım ya. Niye bizim şey yaptıklarımız çıkmıyor ya? Farklı farklı yap bir. Allah Allah. Uçurtma falan var. Mesela uçurtma da sonradan geldi. Evet. Mesela bizi uçuran uçurtma geldi sonradan. Evet. Bu da uçuruyor mu? Biz özel dünyadayız. Arkadaşlar. Bu uçuruyor mu bu uçurtma? Hayır. Uçuruyor işte. Uçuruyor. Ya Vay, evden çıkınca uçuruyor mu bakalım. bakalım. Uçuruyor arkadaşlar. Yani Aa. bunu sınırsız kullanabiliyorsunuz evden çıktığınızda. Hiç bitmiyor mu? Bitmiyor bak. Çantana da koyamıyorsun. Çantana koyamıyorsun ama çantana koyana kadar bu senin yanında kalıyor. Bakın. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar yani. Aslında işinize yarayacak çok fazla şey var o yılbaşı güncellemesinde. Eğer 2 yıl önceden bu yılbaşında olacakları tahmin... Ne oldu? Bilmiyorum ki. Gitti. Ne derken gitti? Ben 2 yıl önceden bu yılbaşında olacakları tahmin ettilerse Ya onun için sığınakta kendimize bir şeyler yapmamız için bir yer getirmeleri gerekiyordu. bir şey diyeceğim. Ama geleceği görebilen tek kişi tavşan. Yani olacakları sadece tavşan biliyordu. Yani bunun tavşanın katkısı var bunlarda, anladın mı? Evet. Ayrıca bu evin gizli bölmeleri olabilir. Evet. Girsene be. Evet arkadaşlar, 8. gizemde direkt bu evin kendisi. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bu örümcek eviyle aynı. Aynı mı? Aynı, evet, sadece hatta aynı direkt. Doğru aynı. Sadece girişi farklı. Onun dışında örümcek evinin aynısı. Ama niye örümcek eviyle aynı getirdiler? Neden örümcek evi? Bir şey diyeceğim Özgü. Bu evde gizli yerler olabilir. Evet. Çünkü 2 yıl önceden Bakın bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aa! Özgü, Bakın. arada kaldık. Arafta kaldık. Evet arkadaşlar. Ne demeye çalışıyor bu ev bize? Ayrıca bak bu yer buz. Yanada olmasın mı ya? Bakalım bir geç. Ama bir şey diyeceğim. Sadece yan oda değil. Bak şimdi. Ne? Burada da bir... Bak. Evet. Arkadaşlar. Ve 2 yıl önce hiçbir ev böyle görünmüyordu buradan baktığınızda. Evet. 2 yıl önce keşfedemedik ya. 2 yıl önceki yılbaşında gelen ev neden şu anki gelen evle dışarıdan baktığımızda yine siyah görünüyor yani? Evet. Neden aynı görünüyorlar? 2 yılda dünya 10 kere değişti be. Değil mi? Neden yer aynı görünüyor? Bak deniz gibi demiştik hatta. Rengi soluk Evet. demiştik. Arkadaşlar bakın. Karardı, fark ettin mi? Bunda daha farklı gözüküyor mesela. Evet. Diğer evde daha farklıydı. Nasıl yani? Bak diğer evde daha farklı gözüküyordu. Bak bir diğer eve git. Bir diğer odadan bir git. Diğer oda neresi? Diğer odadan bizim- okla bir gir. Bakalım gizli başka nereleri var? Mesela buradan girelim. Veya dışarı çıkılabilecek bir alandan mı girsek acaba? Oo, aynı yere çıkıyor. Bu ne? Arkadaşlar bakın.
Ne o? Bir görüntü böyle gelecekmiş de biri engelliyormuş gibi. Araç çıkaralım. Gidebiliyor muyuz oraya? Evet. Aha vallahi gidebiliyoruz. Evet. Aha! Yaklaş yaklaş. Bu ne? Ne o? Bakalım bir. Bak beyaz işaretler var bazı yerlerde bak. Arkadaşlar. Ne o? Bir dakika, biri bizi mi izliyordu? Biri bizi izlemiyor ama onun ne olduğunu anlamadım. Ne o ya? Ayrıca oradaki görüntü neydi acaba? Ayrıca biz evin içine nasıl uçak çıkarıyoruz? Evet ya. Bakalım arkadaşlar, o görüntü neydi acaba? Evet. Ha. Nereye gittik ya? Hı. Buradan mı deneyelim? Aha. Evet böyle arkadaşlar. Aa, Yani dur. siyah görünüyor. Şu anki gelen evle aynı gibi. Hatta şu anki gelen evle kıyaslayalım. Hay bakalım. Aynı değil bence. Farklı. Bence tıpatıp aynı olduğu için şüpheleniyorum. 2 yıl önce şu anki gelecek evin nasıl aynı olduğunu tahmin etmişler. Yani geleceği görebilen tek kişi tavşan ve bu evde tavşanın evinden yapıldı. Evet. Yani arkadaşlar tavşan şu anda güçlerini kullanamıyor ama 2 yıl önceki yılbaşı evi sadece bu evin dıştan görünümüyle aynı. Nasıl? Bak bir çık. Hangi ev karanlık Siyah görünüyor? yok bak. Tamam ama hangi ev karanlık görünüyordu? Bak bir çık oradan. İşte hangi ev karanlık görünüyordu? Dur Özgü buluruz. Bak bir ev daha karanlık. Doğru. Bu da böyle arkadaşlar burası. Yani Bak bir dışarı. çoğu ev siyah görünmüyor ama o yılbaşı evi niye siyah görünüyor? Evet arkadaşlar. Ayrıca bir tane evle de aynı. Evet. Bakın arkadaşlar dışarıda öyle bir görüntü yok. Bak bunda yok. Bak. Buradan dışarıdan baktığınızda siyah görünmüyor. Yani normal ev gibi görünüyor ama mesela o eve baktığınız zaman Allah Allah niye öyle görünüyor? Acaba Allah Allah. diğer bütün evler siyah görünüyorsa tavşan bu eve insanları korumak için gücünü falan mı kullandı acaba? Yani hani dışarıdan Allah. görünsün diye. Yani tuzağa düşmesinler O- diye. Ayıcık evindeydi. Öyle mi? Ayıcıktaydı. Bunda mıydı? Evet. Emin misin? Eminim. Emin misin? Ayıcıktaydı. Bunda mıydı? Eminim. Emin misin? Eminim. Bunda mıydı? Bundaydı. Emin misin? Eminim. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Evet. Çıksana Özgü böyle görünmüyor tabii. Tamam arkadaşlar. Bak. Bak. Renk bak. Evet, evet. Gördün mü? Ya arkadaşlar bütün evlerde bu siyah şey görünüyor ama yeni gelen evde görünmüyor. Neden? 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 Çünkü o tavşanın evinden yaptı. Yani o ev kutsal. Vay be. Ama yılbaşı evi de 2 yıl önce geldi. Her şey demek ki 2 yıl önce başladı. Evet, buradan onu anlıyoruz. Zaten Glitch ile Flicker de hemen hemen 2 yıl önce geldi. Mesela bak iglo evinden çıkalım. İglo evinde yok. Yani dışarıdan içeriği mi görebiliyoruz? Bak şimdi iglo evinde öyle bir şey yok. İşte dışarıdan içeriği görebiliyor muyuz? Evet. Arkadaşlar bakın 2 yıl önce başladı her şey. Siyah görünüyor. Ama bak öyle siyah değil bu. Öyle siyah. Değil bak. Bak böyle. Nasıl anlatsam böyle. Yani görünmez gibi. Gördün mü? Ama onlarda nasıl? Böyle. Yani Yani büyük yani. uzun. Bunlar niye böyle? Kısa. Gördün mü? Arkadaşlar her şey 2 yıl önce başladı. 2 yıl önce. Evet. Her şey yılbaşıyla başladı. Peki bize ne mesaj vermek istiyorlar? Bilmiyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Peki Özgü, 2 yıl öncenin kıyafetlerini incelersek? Benim bir teorim daha var arkadaşlar ama o... Ne? Aa! Bak! Bir dakika! Bak çek! İglo evinden böyle bir şey nasıl görünüyor? Gördün mü? İglo evinden bu ev görünüyor. Biz daha önce fark etmedik. Evet ya. Çek! Bu kim arkadaşım? Neyse arada kaynadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bakın. Neyse 2 yıl önceki... Aa, Bir arkadaşlar. dakika.
Oha! Bu ne böyle? Iglo evin şekli böyle değil ki. Evet. Burası neresi be? Arkadaşlar Allah Allah. ne yani biz iglo evden sonsuzluğa... Arkadaşlar dur. Bunu başka bir gizem videosuna saklayalım. Eğer iglo evinin o karanlık yüzünü çıkarmamızı istiyorsanız lütfen videoya like atın. Bu arada arkadaşlar bu videoya çok fazla like gelirse iglo evinin ve diğer evlerin en karanlık ve gizemli sonsuz yüzünü gösteririz. Evet arkadaşlar. Ayrıca şuraya gitmemizi istiyorsanız da like atmanız gerekiyor. Ama şu anda gitti. Çünkü sevdiğinizi like attığınızdan anlıyoruz. Böyle gizemli videoların devamını istiyorsanız like atmalısınız. Evet arkadaşlar. Eğer like atmazsanız biz artık gizem çekmemeye başlayacağız. O yüzden Evet. çünkü beğenmediğinizi düşüneceğiz. Neyse onu sonraya saklıyorum. Evet, ve... şimdi yılbaşından devam edelim Evet. Özgü. Çünkü konseptimiz yılbaşı. Ben eminim ki bu iglo evinin daha bir sürü korkunç tarafı var. Bence de öyle. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi nasıl çıkacağım ki ben buradan? Oyunu kapat yeni aç. Bir dakika. Kapat aç. Tamam. Kapat aç, kapat aç. Gösterme şu anda, görmeyin, bakmayın. Tamam. Evet, şimdi çıktık. Şimdi Şimdi kıyafetler. kıyafetlere de bakalım ama benim daha çok gizemli bulduğum hani 3 yıl önce bir dünya gelmişti. Böyle bir şeyden zıplayıp böyle kulenin tepesine tırmanıyordunuz. Başka bir dünyada portaldan geçiyordunuz. Kulenin tepesine tırmanıyordunuz ve kardan adamın ağzından mı ne dünyaya geri geliyordunuz. Evet, ben hatırlıyorum. Yani orası farklı bir dünyaydı ama hangi dünyaydı? Bence neresiydi biliyor musun? Aa doğru. Yani sadece eşyalar farklıydı ama o dünya hangi dünyaydı anladın mı? Hangi dünyaydı? Flicker ve Glitch'in getirdiği hani önceki dönemler var ya hani bloklar vardı. Doğru, o dünyaydı. Orası o dünyayla aynı. Aynı yer. Evet arkadaşlar. Gösteremiyorsun. Neyi şimdi. kastettiğimi gelsin buraya. Hem orası gelsin hem de orası. Evet Bu arkadaşlar. iki dünya aynı yer aslında. Yani gizli bir yer. Ama şu an öyle bir yer yok. Doğru. Yani Peki neden? Bu sığınağı kaldırdı mı? olabilir. Veya gizledi. Gizledi. Niye kaldırsın ki? Arkadaşlar. Hatta ya AVM'nin içine gizlediyse? Peki ya AVM peki orasıysa? Olabilir arkadaşlar. AVM çok küçük kalıyor ama. Evet orası daha büyüktü ama. Şimdi yeni yılda gelen suratlardan başlayacağız. Evet arkadaşlar. Her bakın. suratta bir gizem yatıyor. Evet bakın. Zencefilli kurabiye. Bunda gizem yatmıyor. Bu çok tatlı arkadaşlar. Evet 2 yıl öncekine bakalım biz. Altlardan. Şimdi. Burada kuklalar var. Neden hep kukla şeklinde geliyor yeni yıl? Evet. Yeni 2 yıl önce bak bu ama. Tamam da yeni yılın kuklayla alakası ne? Doğru. Robotlar Çünkü nasıl? insanları yönetecekler. Evet. Ayrıca neden bir anda o kadar çok robot yüklemesi yaptılar tek bir yılbaşı güncellemesinde? Doğru ya. Yeni evle beraber hem de robot eviyle beraber. Hem de 2 yıl önce. Çünkü herkesi ele geçireceklerinin bir mesajıydı Özgü. Sonradan ne oldu? Flicker'la Glitch bazı kişileri ele geçirdi. Evet. Ya mesela seni ele geçirdiler Özgü. Ne demek? Sen bu? ele geçirildin. Ne diyorsun Naz? Ben hatırlıyorum 2 yıl önce hayran olmaya başladın. Ay. Saçmalamaya ben Admin'i seviyordun sen ya unuttun mu? ne zaman admini sevdim ya. Ben Seviyordun. arkadaşlar ben oldum olası Flicker'cıyım. Olur mu? Bak en sevdiğim yönetici Flicker. Ha kardeşler arasında bir seçim yapacaksam sadece Nimda'yı seçerim. Ve arkadaşlar alışveriş merkezinde yılbaşı ile ilgili yenilikler varmış. Aa, Gizli saklı ipuçları var. Hani Nimda diyor ya oradan palto almalıyım diye. doğru. Ama- AVM'de palto satılmıyor yani görünmeyen bir yeri olmalı. AVM'yi onlar yapmadı mı zaten? Palto olduğunu söylüyor yani. Doğru. Ama burada palto yok. Mont yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani Nimda'nın paltodan kastı eğer korunaklı bir zırhsa hani fırtınaya karşı bu Evet, zırhı mı korunaklı. kastediyor? Bir tek bu zırh korunaklı olacak. Ne yani bu Nimda'nın zırhından daha korunaklıysa Admin'inkinden de daha korunaklı. Bir dakika.
2 yıl önce gelen yılbaşı zırhına bir bak. Evet. O zaman olabilir mi? Evet. Doğru. Bak şimdi. 2 yıl önce hangisi geldi? En son gelen Yok, en son gelenden bir önce. Noel Baba. Ah, Noel Anne. Noel anneyi giyelim. Evet arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar, biz size özelliğini göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bence bu koruyacak. Bu mu koruyacak? Evet. Yılbaşı kar fırtınasından Bu değil arkadaşlar. koruyacak. Bence ben bunun olduğunu düşünmüyorum. Ama her şeyin 2 yıl önce başladığını gösteriyor her şey. Hadi ya. Evet. Sonuncusu buydu. Bence bu daha çok işe yarayacak. Bir yap bakayım. Bakın arkadaşlar. Hem bu sonsuz. Bakın. Bak, yüklenmesi bile zaman alıyor. Fırtınada sadece bu korunacak arkadaşlar. Sadece Nereden belli? çünkü bu buzlarla beraber, karla beraber sonsuz bir şekilde sonsuzluğa uçabiliyor. Nereye yaparsanız oraya uçuyor ve sivri. Dikkat ederseniz Evet. çarparsa yaralanır karşıdaki. O Doğru. yüzden kar fırtınasına karşı tek korunaklı ve savaşabilecek, hayatta kalabilecek olan bu zırhı olan kişiler. Evet arkadaşlar ve bu da geçen yıllarda gelen zırh. Evet. Bu arada burayı buz yapsalar çok iyi olmaz mı? Denizi. Evet ya. Vay, 2 elmas da aldık. Arkadaşlar bir tek bu zırh korunaklı olacak. Bak. Suya girdikten sonra sudan çıkınca hiçbir şeye basmamanıza rağmen devam ediyor. Evet arkadaşlar bakın. Ne yapıyor Maya orada? Bakıyorum. Gel gel. Bakıyorum Özgür. Bakıyorum. Ve petinizi de kucağınıza alabiliyorsunuz. Normalde kostümlerde alamıyorsunuz. Ben bakıyordum. Çok korkunç arkadaşlar. Evet Bakın. ben bakıyordum. Ve bunun bir süresi yok. Fark Evet. ettin mi? Arkadaşlar bu da geçen yıllarda gelen şey. Özgür nereye gidiyorsun? Yani arkadaşlar Alsana burada beni. geçen yıllarda Beni alsana. Alsana beni. Nereye gidiyorsun? Tamam. evet, yani arkadaşlar bu zırh korunabilecek tek zırh. Ben bayağı beğeniyorum. Ve arkadaşlar geçen yıllarda gelen bak bir in. İneceğim, bekle. Ay- Çantana bir bak arkadaşlar. Bakın çok önemli bir şey Evet. söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Ay'a park ediyoruz. Bak şimdi bak bir çantanı aç. Tamam. Aç çantanı bir. Tamam. Hı. Bekle. Çanta. Evet. Bakın arkadaşlar. Kartopu silahları var ya. Hı. Bak. Evet, bu arada bu silahlar da boşuna gelmedi. Niye silah şeklinde geldi? Niye elimizle kartopu yapma animasyonu gelmedi biliyor musunuz? Neden biliyor musun? Savaş Çünkü olacağını kanıtladı. savaş olacak. Savaş. Aynen öyle. Bak bir at bakayım. Bak. Ayrıca bunlar basit bir buz topları gibi de durmuyor. Bakın gayet uzak. Silah gibi böyle mermi gibi çıkıp gidiyor. Ve dikkat ederseniz dünyada gizli bir duvara çarpıyor. Evet. Yani Aa. biz bir kapsülün içinde yaşıyoruz, farkında mısın? Fanusun içine koydular ya. Evet Mayacığım, öyle. Arkadaşlar o kartopu silahları da çok işe yarıyor. Özgü! Özgü! Yani arkadaşlar diyeceğim o ki siz de Özge! bu güncellemede Beni de alsana. mutlaka Alsana beni. kanalıma abone olmayı, Ayda kaldım. unutmayın. Ayda Maya. Ayda Maya oldum Kapat. Özgü.